Bu kitap neden yıllardır herkesin dilinde, hiç düşündünüz mü? Sıradan bir adamın hikayesi gibi başlıyor. Ama aslında insanın içine işleyen bir yalnızlığı barındırıyor. Bu arada merhabalar, ben Selim. Gelin hep birlikte Kürk Mantolu Madonna'nın gerçek yüzünü keşfedelim. Kürk Mantolu Madonna 1943 yılında basılmıştır. Hatta ilk basımında eser roman olarak değil de öykü olarak basılmıştır. Daha sonraki basımlarda roman olarak değiştirilmiştir. Romanımızın asıl baş karakterleri Raif Efendi ve Maria Puder'dir. Raif Efendi, içine kapanık, hayatta pek fazla iddiası olmayan, sessiz ve silik bir tiptir. Hatta o kadar silik bir tiptir ki toplum veya çevresi ona ihtiyacı olmasa onun farkına bile varamayacaklardır. Oysa Raif Efendi bunca iğretiliğe ve lüzumsuzluğa rağmen birçok kişiyi imrendirecek bir iç zenginliğe sahiptir. Onun hayatının dönüm noktası Maria Puder'le tanışması olmuştur. Onunla yaşadığı kısa da olsa 3 aylık süren bir aşk macerası yaşıyor. Onun hayatında yaşadığı unutulmaz bir gönül macerası olarak karşımıza çıkıyor. İkinci karakterimiz olan Maria Puder'e gelecek olursak, romandaki Alman ressam ve sanatçıdır. Romanın baş karakteri olan Raif Efendi'nin hayatında derin izler bırakır. O, Raif Efendi'nin karşılaştığı gizemli, güzel ve de bir o kadar da melankolik bir kadındır. Roman boyunca Maria Puder bireyselliği, özgürlüğü ve içtenliğiyle ön plana çıkar. Bu özellikleriyle Raif Efendi'nin tam zıttı bir karakterdir. Zaten bu zıtlıklar onları birbirlerine yakınlaştırarak daha çekici bir ilişki kurmaktadırlar. Roman boyunca Maria Puder bireyselliği, özgürlüğü ve içtenliğiyle ön plana çıkar. Kısacası Raif Efendi'nin zıttı bir karakterdir. Zaten zıt oluşları onları daha da birbirine çekici kılmıştır. Kürk Mantolu Madonna romanında olay örgüsü iki farklı mekan ve iki farklı zaman diliminde cereyan eden hadiselerden oluşmaktadır. Mekanları sıralayacak olursak, çerçeve mekan olarak Ankara, asıl vakanın geçtiği mekan olarak ise Berlin'i görürüz. Zamanında aynı şekilde sıralıyoruz. Birincisi 1933 yılında Ankara'da memur olarak görevini devam ettiren Raif Efendi ile müşahit anlatıcının tanışmalarını içerir ilk bölüm. Yani ilk zamanı anlatan kısım. İkinci zamanı anlatan kısım ise anlatılan zamandan 13-14 yıllık bir geriye dönüşle nakledilen olaylardır ki asıl vaka olarak Berlin'de geçen Raif Efendi ile Maria'nın aşkını içeren kısımdır. Kalabalıklar içerisinde adeta yalnızlığı kucaklayan Raif Efendi bir hastalık esnasında anlatıcı yazara şöyle içini dökmüştür. İsterseniz kitaptan paylaşayım bunu sizinle. "Yahu ne oluyor bunlara? Hemen ölüyor muyuz?" diye söylenmişti. "Ölsek ne olacak sanki? Onlara ne? Ben onlar için neyim?" Sonra daha acı ve insafsız bir tavırla ilave etmişti. "Ben onlar için hiçbir şey değilim. Hiçbir şey değildim. Senelerden beri aynı evde beraber yaşadık. Bu adam kimdir diye merak etmediler. Şimdi çekilip gideceğimden korkuyorlar. Ve belki de en acı olan şey bazı hikayelerin yarım kalması değil, hiçbir zaman tam olarak yaşanmamış olmasıdır." Raif Efendi'nin hikayesi de tam olarak böyle. Kocaman bir aşk ama dışarıya yansımayan bir hayat. Ne kadar acı değil mi? Bu yüzden Kürk Mantolu Madonna sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda geç kalmışların, söylenmeyen duyguların hikayesi. Belki de bu yüzden bu kitabı bitirdiğinde bir süre kendine gelmek zor olabiliyor. Bunu ben yaşadım, gerçekten siz de yaşayacaksınız. Eğer sen de böyle derin hikayeleri seviyorsan kanala abone olmayı unutma. Çünkü burada da anlatacak çok hikayemiz, gidecek çok yolumuz var. Yorumlarda buluşalım. Esen kalın.